TPG onlar için çok çok iyi bir örnek. Yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta evvel bir New York'ta bir yatırımcı konferansında tek verilen örnek TPG'di Türkiye için. Çünkü çok başarılı olarak girmiş ve başarılı olarak çıkabilmiş de 5 yıl sonra. Bu onlara böyle bir yerde bir kapıyı açtı. Abi girdi, tamam biz de geliyoruz gibilerinden. Ve şu anda ben ümit ediyorum rakiplerimiz bayağı artacak. Yani bu toplantıdan sonra TPG gibi diğerleri de Türkiye'ye gelecek ve rekabet yapacak. Ama bunu bizim yapabilmemiz, sürdürebilmemiz için her şey tamam hazır değil. Bazı şeylerin daha yapılması lazım. İnanmayacaksınız ama şu yeni anayasa dediğimiz olay belki bizim buradakinden daha fazla dışarıdan inceleniyor. Ve takip ediliyor. Takip ediliyor. Bunu halletmemiz lazım. Belki bir iki tane strüktürel reform, belki vergi reformları daha gelmesi lazım. Çünkü bütün dünya krizdeyken biz elimizi kolumuzu sallaya sallaya aynen eski sistemde devam edemeyiz. Birazcık bazı hazırlıkların önümüzdeki bir iki ay içinde belki yapılması gerekebilir. Bir de ayrıca tabii ki ticaret kanunu meselemiz var. O da önümüzdeki sene inşallah uygulamaya konur. Bunların hepsini takip ediyorlar. Yabancı sermayeye uygulanan kolaylık zaten farkındalar bunun. O yüzden geliyorlar. Yani bizim yok işte İslamcı Türkiye vesaire vesaire bunu artık kimse yutmuyor. Bunu anladılar. Bunlara kimse prim vermiyor artık. Kimse prim vermiyor. Yani bakın biz her ne kadar Müslüman bir liderimiz varsa ve Müslüman bir ülkeysek de Sayın Başbakanımızın dediği gibi laik bir şekilde idare ediliyoruz. Ve bir yanda biz gereken Gazze için, Somali için her türlü yapabileceğimiz her şeyi yaparken diğer tarafta da NATO için yani içinde bulunduğumuz ittifaklarda da gereken her şeyi yapıyoruz. Bunu da görüyorlar. O yüzden de bu son İsrail olayları tahmininizden yani çok daha az etki vermiştir. Aksi takdirde bu toplantılar yarın yapılamazdı. Hatta onun da ötesinde sanıyorum geçen hafta ABD Savunma Bakanı İsrail açısından Mısır ve Türkiye ile ilişkilerini yeniden geliştirmek ve düzeltmek belki de o coğrafyada daha etkili yaşayabilmesi için kritik önemde diye ufak da bir uyarı oldu. Yani dolayısıyla... Yani Dr. Kissinger bu işleri çok çok iyi bilir. Kesinlikle. O zaten daha ilk başta Arap Baharı'nın başlangıcında kendisi söylemişti. Bu İsrail politikasının sonudur bu demişti. Bunun da ötesinde galiba Sayın Henry Kissinger ve birçok uluslararası deneyimi olan kişi Türkiye'nin son 10 yıl içerisinde kendi coğrafyasında etkin bir ekonomi ve ticaret diplomasisi yürütmekte olduğunu da artık görüyorlar, hissediyorlar ve galiba bunu vurguluyorlar. Aslında etraf hazır. Etraf hazır da biz de inşallah şu başta söylediğim şu cari açığı kapatmak için bir iki adım atmamız lazım. Onları yapalım. Şu yabancı sermayeyi benim gibi diğer arkadaşlarım da uğraşıyor biliyorum. Hepimiz şunları biraz daha fazla getirelim. 30-40'lar seviyesine dediğiniz gibi getirelim, iş bitti zaten. Son 1-2 dakikamızda belki de size tekrar vurgulattırmak isteyeceğim hususlar. Sivil anayasanın altını çizdiğiniz çok önemli. Gerçekten Türkiye için belki 100 yıllık proje olacak sivil anayasa. Ama yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak belki Anadolu'daki KOBİ'lerimizi uyarmak isteyeceğiniz bir husus var. Anadolu'daki KOBİ'lerimiz şeffaflaşmaktan, belli bir standardı yakalamaktan korkuyorlar. Siz bu konudaki deneyimleriniz itibariyle vergi konusunda da uyarınız oldu. Yabancı sermaye perspektifinde neler öneriyorsunuz? Şimdi şeffaflaşmak hepimiz, herkes için iyi. Bizim biraz evvel söylediğim bizim şirketlerimizin %90 küsürü patron yönetici. Ve patron yönetici olduğu için bazı şeylere dikkat de etmiyoruz. Biz kurumsallaşmada bazı sıkıntılarımız oluyor. Ve bunun şirketlerimizin gelişmesi için faydalı olduğunu ve mecbur olduğumuzu bilmeleri lazım. Burada TPG gibi başka yabancı ortaklar mecburen sizi buraya getiriyor. İlk başta zorlanıyorsunuz. Ya buna da mı hesap vereceğim, bu raporu da mı yapacağım? Fakat sonunda büyümeye bu baz teşkil ediyor. Belki siz sormadınız ama izin verirseniz bir şey daha eklemek istiyorum. Bugünkü gazetelerde gördüm bir World Economic Forum'da bir yanlış anlama olmasın. Evet, ben son soru olarak özür dilerim Davos'u soracaktım ama
Yeri gelmişken Dünya Evet. Ekonomik Forumu'nun her yıl düzenli olarak Davos'ta gerçekleştirdiği toplantılar artık tabii Davos dışına da taşıyor uzun zamandan beri. O yanlış anlamayı da düzeltmenizi rica ederim. Olay şu, bütün dünyanın beraber olduğu yer Davos kasabasında. World Economic Forum'un düzenlediği Davos kasabasında. O yüzden Davos deniyor. O devam ediyor. Ancak yöresel toplantılar, bölgesel toplantılar yapıyorlardı. Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Asya. Bu toplantılardan Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu MENA toplantılarını birleştirip tek bir toplantı haline getiriyorlar. O da İstanbul'da olacak. Yani onun yerine o değil ama birkaç tanesinin yerine her sene inşallah İstanbul'da yapacağız. Yani söylemek istediğim sadece buydu. Uluslararası İşbirliği Platformu'nun da Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi toplantıları var. Sanıyorum Türkiye bu yönüyle bakıldığı zaman aynen altını çizdiğiniz gibi kendi coğrafyasındaki birinci ve ikinci kuşak komşu ülkelere her alanda işbirliği gerçekleşmesi halinde tüm Avrasya coğrafyasının yaşam standartlarını birlikte arttırabileceğimiz çok ciddi mikro bazda projeleri de galiba işaret edebiliyor. Bakar mısınız, müthiş bir fırsattır bu. En az 2000 kişi gelecek İstanbul'daki World Economic Forum toplantısına. 2000 kişi, belki 30'dan fazla devlet başkanı, siyasetçiler, iş adamları hepsi İstanbul'a geliyor artık. İstanbul'a gelmesinin tek sebebi lojistik olarak merkezi, o da çok önemli. Hakikaten Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika bakarsanız merkezinde ama sadece o değil ki. Türkiye'nin bir de bir gücü var artık. Önemli bir ülke oldu. Yeter ki şunu bir devam ettirebilelim. Son bir kısa sorum. Büyük medya gruplarına küresel yatırımcının Türkiye açısından ilgisini nasıl okuyorsunuz? Yani Türk medya kuruluşları çok etkin bir rekabet içerisinde Türkiye'de ve bölgede ürettiğimiz televizyon işleri de çok dikkatle takip ediliyor. Küresel yatırımcı sizce niye meraklı Türk medyasına? Orada bir yanlış anlama olmasın. Kesinlikle ne siyasi ne başka bir şey, ne güç ne bir şey. Yabancı sadece parasına bakar. Bunun baktığı sebebi de şu: medya grubunda, bilhassa televizyonlarda, gazetelerde daha az. Ancak televizyonlarda halihazırda Türkiye'deki dakikalık reklam alınan ücret dünya standartlarına baktığınızda çok düşük. Demek ki burada bir daha imkan var. Bir de Türkiye'nin trendine baktığınızda, yani ekonominin büyümesi, insanların gelişmesi, insanların para harcama gücüne baktığınızda burada büyük bir imkan var deniyor. Çünkü halihazırda çok düşük. Sadece o yüzden, başka hiçbir şeyleri yok yani. Bu ha enerji santralı olsun, ha medya olsun. Yoksa niye medya acaba Türkiye'de düşünülür? Acaba Türkiye'de belirli bir güçler, belirli bir şeyler mi yapmak istiyor? Böyle bir şey mevzu bahis değil. Ben kendi grubumdan biliyorum. Dolayısıyla bu yönle bakıldığı zaman aslında Türk medyası da belki yakın gelecekte gerçekten önemli bir kar merkezi olma özelliğini korumaya devam edecek. Kesinlikle öyle. Yani bilhassa internet medyası ve görsel medya, yani televizyonlar çok büyük geleceği var. Sayın Zaptu, çok teşekkür. Ben teşekkür Umut ederim. ediyorum ki bu mesajlar bizim televizyonumuzun Sayın Top Başkanı Rıfat Selçukluoğlu tarafından da altı çizilen önemli bir özelliği, reel sektör tarafından en az finans sektörü kadar çok dikkatle takip edilen bir ekonomi kanalı olmamız. Sanıyorum yarın 12 Ekim'de yapılacak olan bu toplantı ve Anadolu KOBİ'lerinin dünyaya açılması ile ilgili bu fırsatlar da sizin bu mesajlarınızdan sonra çok dikkatle takip edilecektir. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kısa bir ara, az sonra piyasaları ve ekonomideki gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.